Ocak 2024, Hong Kong. Bir finans çalışanı bilgisayarının başına oturuyor. Ekranda CFO'su var. Birkaç tanıdık meslektaşı da orada. Herkes tanıdık, herkes gerçek görünüyor. Az sonra gizli bir işlem olduğunu söylüyorlar. Aceleyle bir transfer yapılması gerekiyor. O gün içinde 15 ayrı transferle 25 milyon dolar gönderilmiş olacak ve o görüşmedeki hiç kimse gerçek değildi. Bu serinin ilk videosunda size bir soru sormuştum. Bir sonraki devasa küresel siber pandemide sistemlerimizi kurtaracak olan şey milyonlarca güncellenmiş yazılımımız mı olacak yoksa uyanık, sorgulayan zihinlerimiz mi demiştim. O zamandan beri 6 farklı tehdidi inceledik. Virüsler, solucanlar, Truva atları, fidye yazılımları, botnetler, tedarik zinciri saldırıları. Teknik olarak hepsi farklıydı. Ama hepsinin arkasında aynı gerçek vardı. En güçlü güvenlik duvarları bile bir insanın evet demesini engelleyemiyordu. Bugün bu serinin belki de en can alıcı sorusuna geliyoruz. Peki ya artık gördüğünüz, duyduğunuz şeyin kendisi hiç gerçek değilse? Ben The Core Method How To. Kahvenizi aldıysanız başlayalım. Sosyal mühendislik yeni bir kavram değil. Serinin ilk videosunda 2000 yılında dünyayı saran I Love You virüsünü anlatmıştım. O virüsü teknik olarak güçlü yapan bir şey yoktu. Onu güçlü yapan tek şey insanların merakıydı. Sana aşık oldum diyen bir e-posta, bir tıklama, milyarlarca dolarlık zarar. 20 küsür yıl sonra temel fikir hiç değişmedi. Saldırganlar hala sizi ikna etmeye çalışıyor. Hala acele hissi yaratıyor. Hala otoriteye, tanıdıklığa, güveninizi kullanıyor. Ama artık elindeki araçlar tamamen farklı. Çünkü artık saldırganların sizi ikna etmek için sadece yazıya ihtiyacı yok. Artık sizin gördüğünüz yüz, duyduğunuz ses taklit edilebiliyor. Rakamlara bakalım. FBI'ın Nisan 2026'da yayınladığı yıllık suç raporuna göre 2025 yılında internet üzerinden işlenen dolandırıcılıklardan bildirilen toplam zarar 20 milyar doları geçti. Bunun içindeki en büyük kalemlerden biri iş e-postası dolandırıcılığıydı. 3 milyar dolardan fazla. Ama raporun en dikkat çekici kısmı başka bir yerde. FBI, raporun neredeyse 25 yıllık tarihinde ilk kez yapay zeka için ayrı bir bölüm açtı. 22 binden fazla şikayet, 893 milyon dolar fazladan zarar. Raporda özellikle şu teknikler isimlendiriliyordu. Bir CEO'nun yazım tarzını taklit eden yapay zeka sohbet araçları. Telefonda tanıdık bir sesle sizi ikna eden ses klonlama teknolojisi. Yani sosyal mühendislik artık elle yazılmış hatalı bir e-posta değil. Kusursuz, kişiselleştirilmiş gerçek zamanlı bir performans. Şimdi girişte bahsettiğim o görüşmeye geri dönelim. Arup, Sydney Operası ve Pekin'deki Kuş Yuvası Stadyumu gibi projelere imza atmış. Belki duymamışsınızdır ama dünya çapında 18 binden fazla çalışanı olan bir mühendislik şirketi. Ocak 2024'te Hong Kong ofisindeki bir finans çalışanı CFO'dan geldiğini sanan bir e-posta aldı. Gizli bir işlem yapılması gerekiyordu. Çalışan biraz şüphelenmiş ama sonra bir video görüşmesine davet edilmiş. Görüşmede CFO varmış, birkaç tanıdık yönetici daha. Hepsi tanıdık. Hepsi tanıdık sesler çıkarıyor. Tanıdık görünüyor. Hemen şüphesi dağılmış. 15 ayrı transferle 5 farklı Hong Kong banka hesabına toplam 25 milyon dolar göndermiş. Dolandırıcılık ancak çalışan gerçek merkez ofisi arayıp gizli işlemi sorduğunda ortaya çıkmış. Merkezdeki hiç kimsenin böyle bir toplantıdan haberi yokmuş. Arup'un teknoloji direktörü Rob Gregg olayı şöyle tanımlıyor. Sistemlerine hiçbir sızıntı olmamıştı. Hiçbir veri çalınmamıştı.
Bu teknolojiyle güçlendirilmiş bir sosyal mühendislik saldırısıydı, diyorlar. Saldırganlar görüşmedeki her yüzü ve her sesi halka açık toplantı kayıtlarından ve konferans videolarından üretmişti. Yani kullandıkları malzeme internette zaten herkese açıktı. Saldırganların kim olduğu bugüne kadar belirlenemedi. Soruşturma hala açık ve aklımda bir soru oluştu. Eğer bir CFO'yu gerçek zamanlı bir video görüşmesinde taklit edebiliyorlarsa artık neye güvenebiliriz? İlginç bir şekilde Arup'un adı kamuoyuna açıklanmadan birkaç hafta önce neredeyse aynı yöntemle bir başka girişim daha yapılmıştı. Bu sefer hedef dünyanın en büyük reklam şirketlerinden WPP'ydi. Saldırganlar CEO olan Mark Reed'in halka açık YouTube videolarından sesini klonladı. Sahte bir WhatsApp hesabı açtı ve bir yöneticiyle Microsoft Teams üzerinden bir görüşme ayarladılar. Amaç, yeni bir iş girişimi bahanesiyle para ve bilgi elde etmekti. Bu sefer işe yaramadı. Hedef alınan yönetici şüphelendi. Durumu doğrulayacak biçimde aramalarını yaptı. WPP ile Arup'un yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan sonuç şu aslında. Aynı teknik, aynı dönem, farklı sonuç elde edildi. Bir tarafta 25 milyon dolarlık kayıp, diğer tarafta zamanında fark edilen bir girişim. Arada fark teknolojinin gücünde değil, aradaki fark bir kişinin o an şüphe duyup duymamasındaydı. Yani yine insan kararındaydı. Sosyal mühendisliğin sızabileceği bir başka kapı daha var. İşe alım süreci. Düşünün, bir şirket uzaktan çalışacak bir yazılımcı arıyor. Video ile mülakat yapılıyorlar ki son zamanlarda en sık tercih edilen yöntem. Ekrandaki kişi konuşuyor, gülümsüyor, sorulara cevap veriyor. Her şey normal görünüyor. Hatta bayağı iyi görünüyor. Ama Palo Alto Networks'ün güvenlik araştırmacılarına göre hiçbir deneyimi olmayan biri bile bir video görüşmesini gerçek zamanlı olarak taklit edecek kalitede sahte bir yüz oluşturmak için ortalama 70 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Ucuz bir kamera, herkesin ulaşabileceği bir yazılım ve ekrandaki kişi artık kim isterse olabiliyor. Bu teknik olarak yaygınlaştı ki bazı şirketler mülakat sırasında artık garip bir şey yapmaya başladılar. Adayın kafasını tamamen yan çevirmesini istiyorlar ya da elini yüzünün önünden geçirmesini. Çünkü bu tür ani hareketler çoğu zaman sahte yüz filtresinin bir anlığına çökmesine neden oluyor. Güvenlik araştırma şirketi Get Real Security'nin verilerine göre şirketlerin %41'inden fazlası farkında olmadan en az bir kez sahte bir adayı işe almış durumda zaten. İşte tam bu noktada 2025 yılında Hindistan'da yaşanan bir hikayeyle devam edelim. İşin en ilginç yanını ortaya koyan bir hikaye. Teknoloji devi Infosys bir pozisyon için mülakatlar yapıyordu. Adaylardan biri ekrana geldi. Sorulara güvenle cevap verdi, deneyimini akıcı bir şekilde anlattı. İK ekibi etkilendi, iş teklifi yapıldı ve hemen kabul edildi. Yeni çalışan işe başladı. Ama daha ilk günlerden itibaren bir şeyler tuhaftı. Mülakatta o kadar rahat cevapladığı konularda şimdi zorlanıyordu. 2 hafta içinde gerçek ortaya çıktı. Mülakata giren kişi ile işe başlayan kişinin aynı insan olmadığı. Aday mülakatı geçmek için kendi yerine bir arkadaşını oturtmuş. Tabii ki yüzünü filtreletmiş, kişi işten çıkarıldı. Kimlik taklidi suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Düşünün, yüz filtreleri, ses klonlama, 70 dakikalık sahte kimlikler ve bir şirketi kandırmak için gereken şey bazen sadece bir arkadaşlık oluyor.
Araştırma şirketi Gartner tahminine göre 2028 yılına kadar dünya genelindeki iş başvurularının 1/4'ü sahte olacak. Bu yüzden bazı şirketler tersine bir yola başvurmaya başladı. Google, McKinsey gibi şirketler uzaktan mülakat sürecinin bir kısmını yeniden yüz yüze görüşmeye çevirdi. Bir mülakat, bir yeteneği ölçmek için tasarlanmıştır. Ama artık bazen tek ölçtüğü şey o an ekranın karşısında gerçekte kimin oturduğu. Şimdi elimizdeki tabloya bir bakalım. Arup 25 milyon dolar kaybetti. WPP zamanında fark edip kayıptan kurtuldu. Bir kişi mülakatta bile kimliğini gizleyebildi. Farklı hedefler, farklı sonuçlar ama hepsinin ortak bir kökü var. Teknoloji artık gördüğünüz ve duyduğunuz şeyi kusursuzca taklit edebiliyor ve bu serinin başından beri anlattığım her şeyin üzerine inşa edildiği o tek gerçeği daha da güçlendiriyor. En sofistike saldırı bile sizin evet demenize ihtiyaç duyuyor. Peki siz nasıl korunuyorsunuz ya da korunursunuz? Kesin bir garanti yok biliyorsunuz ama birkaç şey işe yarıyor. Yüksek riskli işlemlerde tek bir kanala güvenmeyin. Bir video görüşmesi bile tek başına doğrulama değildir. Kritik kararlar için ikinci bir kanaldan teyit isteyin. Bir telefon görüşmesi önceden bilinen bir numaradan yapılmalı. Ve şüphe duyduğunuz anda o şüpheyi bastırmayın. Arup'ta çalışan da başta şüphelenmişti, unutmayın. Asıl kırılma noktası o şüphenin tanıdık bir yüz ve ses karşısında eriyip gitmesiydi. Biz bu edindiğimiz dersi kendi sistemimizde de ciddiye alalım. Vasiyi tasarlarken bilinçli bir tercih yaptık. Model size bir şey önerebilir. Ama kritik işlemler sizin açık onayınız olmadan asla gerçekleşmez. Çünkü bu videoyu izledikten sonra artık biliyorsunuz. Bir ekranın karşısında gördüğünüz şey artık tek başına yeterli bir kanıt değil. En güvenli sistem bile sonunda bir insanın evet demesine dayanır. Önemli olan o evet'i ne kadar kolay söylediğinizdir. Her zamanki gibi birincil kaynaklarım açıklamalarda. Merakla kalın, profesyonel kalın.